İzmir'e gidiyoruz. Sesim için şimdiden özür dilerim çünkü grip oldum. Her neyse. Ablam bizi kahvaltıya bekliyordu. Yarı yıl tatili başlamışken onu ziyarete gidelim dedik. Benim ablam öğretmen İzmir'de. Bu da kahvaltı masamız. Ayrıyetten üstüne de bir yen kahvesi içtim. Anlayacağınız bakım 10 numara 5 yıldızlı. Bir yandan kahvemi içip bir yandan da gün içinde ne yapacağımızı konuştuk. Dedik hazır gelmişken biraz İzmir'i gezelim. Bizimkilere bir teklif sundum. Dedim ki Konak tarafına gidelim. Onlar da onayladılar. Bu arada hava çok güzeldi. Güneşli, ılık bir hava vardı. Hani kış ayında olmamıza rağmen hava mükemmeldi. Bu yüzden de bu kadar çok kalabalık vardı. Hani İzmir'in neredeyse yarısı buradaydı diyebiliriz. Deniz kenarında 2 poz verip hemen oradan ayrıldık. Bizimkilerin bir acelesi vardı sormayın. Sanki paşaya yerli yetiştiriyoruz. Her neyse. Onlar hızlı hızlı ilerlerken tabii ben ister istemez geride kalıyorum. Video çekeyim diye. Sürekli böyle Mehteran takımı gibi iki ileri bir geri beni bekleyip durdular. Aramızdaki koordinasyon buydu. Sağ olsun benim çiçek yeğenim. Baktık arkalarda kalıyorum. Beni bekliyordu. Beraber kol kola girip devam ediyorduk. Ortam kalabalık. Bir de ben İzmir'i çok iyi bilmiyorum. Durum böyle olunca bomba bir combo oluyor. O yüzden mecburen birinin rehberliğine ihtiyacım oldu. İzmir Saat Kulesi'nin olduğu meydanı ben çok seviyorum. Ama tabii bu kadar kalabalık olunca tadı pek çıkmıyor. Zira bizimkilerle de gittiğimiz için yanına bile yaklaşamadım. Sağ olsunlar acelelerinden. Neyse uzaktan bakmakla yetindik. Bu da bir şeydir. Evet, asıl manzara işte birazdan. Evet, kalabalıkta kaybolmadan yavaş yavaş ilerliyorum ve size bahsettiğim manzara işte bu. Ben burayı hiç bu kadar dolu görmemiştim. Normalde daha sakin, sessiz olurdu. Bir de kuşlar falan, güvercinler çok oluyor. Daha zevkli bir ortam oluyor. Ama dediğim gibi bugün aşırı bir kalabalık vardı. Normalde benim yer yön bilgim iyidir. Hani bir defa gittiğim yere birkaç defa tek başıma da gidebilirim. Ama küçük şehirde büyümüş olmaktan mı bilemiyorum. Böyle büyük şehirler benim gözümü korkutuyor. Sanki kayboluverecekmişim gibi bir his geliyor içime. Bu da beni tedirgin ediyor açıkçası. Ki bizimkiler zaten evhamlıdır sanırım. Onlardan aldığım bir özellik bu. Ablam annem ve babamdan daha pimpirikli. Bu yüzden sürekli böyle arkasını kolaçan etti. Sürekli bana baktı hani geliyor muyum, yürüyor muyum, neredeyim falan diye. Ki zaten dediğim gibi yeğenim de sürekli bana eşlik etti. Neyse devam edelim. Efendim buralar İzmir'in tarihi alanlarından. Ben buraları çok beğeniyorum dediğim gibi. Bu gördüğünüz yoldan çarşı tarafına giriliyor. Burası biraz karışık. Burada hemen hemen ne isterseniz bulabilirsiniz. Ablam yıllardır İzmir'de oturuyor. Fakat onun söylediği şu, ben yıllardır burada oturmama rağmen bazen ben bile karıştırıyorum diyor. Ve haklı da gerçekten karıştırılmayacak gibi değil. Benim de buraya gelişim aşağı yukarı bir elin parmağını geçmez diye düşünüyorum. O kadar da çok geldiğimiz bir yer değil. Ablam yıllardır burada yaşıyor ama tabii her geldiğimizde de buralara gelmiyoruz. Bizim farklı akrabalarımız da var İzmir'de yaşayan. Oraya kadar gitmişken onları da ziyaret ediyoruz derken zaten zamanı dolduruyoruz. Ama çok merak ediyorum cidden tek başıma gitsem kaybolur muyum acaba? Onu bir denemek lazım. Denemeye de korkuyorum. Gerçekten kaybolursam beni kim bulacak? Hele şunun tipine, ponçik ponçik oturuşuna. Kısa bir sevimli andan sonra yürümeye devam ediyoruz. Ablamlar balık yemeye karar verdi. Daha doğrusu ortak karardı diyebiliriz. Balık yemeye gidiyoruz. Sanırım o yüzden bu kadar çok acele ediyorlardı.
Şimdi Avrupa'da yaşayanlar diyecekler, vay efendim biz dışarıda yemek bile yiyemiyoruz. Siz her zaman dışarıda yiyorsunuz falan diye. Yok kardeşim biz de öyle 40 yılın başında bir kere yiyoruz. Bırakın da o kadar zevkimiz olsun. Bizimkiler de bizi amma yürütmüş ya. Gerçi ben çok alışkınım yürümeye iş yerinden dolayı. Bana az bile geldi. Eve döndüğümüzde yeğenim söylüyor o kadar yorulmuşuz falan diye de. Benim için hiç de öyle değildi. Neyse efendim bundan sonrasında da zaten cami aramaya çalıştık. Bizimkiler ikindi namazını kılacaktı. O yüzden en yakın camiye doğru yol aldık. Burası da caminin manzarasıydı. Yeğenimle beraber bizi dışarıda bırakıp camiye girdiler. Çok güzel bir yerdeydi bu cami. Ve bayağı heybetli bir camiydi. Şu anda adını hatırlayamıyorum. Bizimkiler namazlarını kılarken biz de yarını planladık yeğenlerimle. Cami çıkışında da akşam yemeği için balık yemeye gittik. Bayağı da sıra bekledik yani. 1-1,5 saat kadar beklemiş olabiliriz bu tabak için. Açık konuşmak gerekirse ben doymadım. Aha! Bakın bakın şunlara, şunların sevimliliğine. Bu tavşanlarla daha fazla vakit geçirmek isterdim ama ne yazık ki zamanımız kısıtlıydı ve de bizimkiler beklemek istemiyorlardı. O yüzden sadece biraz görüntülerini çekebildim, böyle uzaktan sevebildim onları. Kokoreç sevenler aramızda mı? Veya macun? İnsan böyle gezerken burada kafası karışıyor. Her yerde bir şey var, her yerde bir uyaran var. Neyse, bizimkiler dedi ki madem balık yedik üstüne tatlı yiyelim. Burada da dondurmalı irmik helvası yemeye geldik. Dedim ki ya heru ya meru. Ben dondurmalı yiyeceğim arkadaş. Bizimkiler annemler, ablamlar dondurması istediler. Başta yeğenim de dondurması yiyecekti. Baktı teyzesi dondurmalı yiyor. Benden güç alarak o da dondurmalı istedi. Annem sütlaç tercih etti. Ablam da mozaik pasta tercih etti. Kampanya olarak yanında Türk kahvesi de veriyorlardı. Bu da güzel bir artıydı gerçekten. Eee, gerçi bana çok küçük geldi bu tatlı. Ne bileyim ben daha büyük bir kapta daha fazla falan bekliyordum ama evet kahvelerimiz de geldi. Babam buradaki fiyatları bir duyunca afalladı. Tabii biz uzun zamandır böyle dışarı çıkmadığımız için. Kalkmak falan istedi de onu yatıştırdık. Dedik bundan sonra fiyatlar böyle olacak alış. İrmik helvası gerçekten güzeldi. Ki üstüne ekstradan tahinle fındık mıydı, fıstık mıydı öyle bir şey koymuşlar. Ben beğendim açıkçası. Güzeldi. Bilin bakalım neredeyiz? Tabii ki akşam namazı için gene caminin bahçesindeyiz. Buranın atmosferi çok farklı. Sürekli yaşayan bir ortam var. Tabii gece geç saatlerde burası daha sakin oluyordur. El ayak çekiliyordur. Burada otururken yeğenimle konuştuk da keşke buradaki binalar bir elden geçirilse ne kadar güzel olur diye. Çünkü baya bakımsız kalmışlar. Umarım bir gün bu binalara da el atılır. Bence tekrar elden geçirilirse bu binalar atmosfer de ortamda çok güzel olacak. Böyle tarihi yerleri gördüğüm zaman atalar neler yapmış diyorum hani. Halbuki bizim yaptığımız son dönemdeki binalara bakın. Depremlerde yıkılıyorlar ne yazık ki. Bu konudan devam edersem bu video uzar gider. O yüzden bu konuyu burada kapatıyorum. Ki zaten bizim de eve dönme zamanımız gelmişti. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.